arkadaşlar. Güzel bir Silifke sabahından hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün sizlerle yine gelin ayakkabısı çalışacağız. Evet, şöyle bir model arkadaşlar. Bir bakalım. Bu modelin tasarımı Instagram örgü mü dediniz sayfasına bakabilirsiniz. Gülseren Karaşahin ablamızın tasarımı. Yalnız ben biraz değişiklikler yaptım. Ufak tefek değişiklikler yaptım arkadaşlar. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gülseren ablamızın da. Evet, sayfasına bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, örgü mü dediniz Instagram'da. Sizler de dilerseniz buyurun birlikte yapalım inşallah. Evet, şöyle bir ayakkabımızı kaldırıyorum ve hangi malzemeler bize gerekli onları göstereyim. Yine hasır taban kullandım. İçerisi için daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Bakımlı ayakkabılar bunu hazırlıyorlar. Bakımlıayakkabılar.com sitesine bakarsanız bu tabanlıkları bulursunuz. Bakın altta karton, arada eva, üstünde de deri koyuyorlar ve bu hasır tabana rahatlıkla oluyor. Genelde bu hasır tabanlarda bunları kullanıyorum ben. Hani çok pratik, çok kolay oluyor. Yapıştırmıyorum, direkt koyuyorum. Yıkanacağı zaman çıkarılabilsin. Evet. İp olarak ne kullandım onu da hemen göstereyim. Her zamanki gibi 9 katlı finoş ip, beyaz renkli arkadaşlar. Evet, tığım 7 numara 1.30 milim. Her zamanki gibi çakmak, makas. Evet, şu şekilde arkası için 4 tane kuş gözü kullandım. Bakın, bir tane de tokaya ihtiyacımız var, ayakkabı tokasına. Evet, şöyle inciler kullandım. Bir de şurada büyük inciler var. Arka taraftaki çiçekler için büyük inciler kullandım. Bu şekilde arkadaşlar malzemelerimiz. Bir de unutmadan şunu da göstereyim. Bakın, plastik halkalardan var. İçerisi içinde, çiçeklerin içerisi içinde bunu kullandım. Evet, malzemelerimiz bunlar. Şimdi arkadaşlar ben bu tabanı delmeden ilmek çıkardım. Hemen göstereyim nasıl olduğunu. Daha pratik. Şöyle ipimize, ilmeğimizi alalım. Şu deldiğimiz zaman yukarıya kadar çıkarıp bağlama yaptığımız şuradaki aralardaki ipler var ya, direkt bu iplerden 1 santimden şöyle bir kalemle işaretleyelim. Santim santim arkadaşlar. Ben göz kararı yaptım. 1 santimden 3 ilmek çıkacak şekilde şöyle direkt şuralardan çıkardım. Bakın, ilmekleri şu şekilde. Şöyle yan yana, dediğim gibi 1 santimden 3 ilmek çıkacak şekilde alabilirsiniz. Şimdi ne kadar sağlam olacak açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü yeni denediğim bir şey. Ama bu biraz da gelin ayakkabısı olacağı için hani çok fazla giyilmeyecek, çok sorun olmayabilir. Günlük bir ayakkabıda hani direkt bu şekilde denemek lazım. Bilmiyorum, ben de ilk defa yapacağım. Evet, bu şekilde çıkardım ben tamamından. İlmeklerimizi çıkaralım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın, buradaki iplerden ilmek çıkarmakta zorlanırsanız veyahut da hani bulamazsanız şunu da yapabilirsiniz. Şöyle bizle hasırın üst kısmından karşıya bir delik açıp
Direkt ilmekleri bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Şöyle. Hasırdan geçtiği için herhangi bir zararı olmayacaktır. Yani bizle delmenin. Şu şekilde. Çoğunu zaten ben bu şekilde çıkarabildim. Bir de hani göz kararı yaptım dedim ya. Şuradaki iki ip arasından 2 ilmek. Bakın her birinin arasından 2 ilmek alarak geldim arkadaşlar. Yani ip bulmaya uğraşmadan direkt bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Evet, bu da Zeynep Armağan Çetin arkadaşımın tekniği bu arada. Ona da çok teşekkür ediyorum. Aranızda da tığ giriyor. Hani bizde çok şart değil. Evet, şu şekilde bağladık. Şimdi bir zincirimizi çekelim. Bir sıra sık iğne yapalım başladığımız yere kadar. Evet, bir sıra sık iğnemizi bitirdik. Eklemeyi yapalım. Şimdi arkadaşlar bu bir sırayı sarma yapacağız. Evet, örmüş olduğumuz sık iğnenin tamamına tekrar dibinden alıp sarıyoruz. Evet. Şöyle şuradaki görüntü oluşacak, bakın. Bir sıra sarma yapacağız. Bir sıra sarmamızı yaptıktan sonra ipimizi koparacağız. Sarmamızı bitirdik. İpimizi bağlayalım. Bir zincirimizi çekelim. İpimizi keselim. Şimdi arkadaşlar tabanımızın tam ortasını bulacağız yine her zamanki gibi. Bakın bir zincir çekip battım. Bir zincir çekip battım. Burası ön kısım bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi kaç tane yapmışız? Önce ona bir bakalım. Şöyle ipimizi tam tabanımızın ortasına şura desek, sağa doğru 1 2 3 4. İlk battım, bir ilmek aldım, üzerine bir zincir çektim, bir tane atladım,
battım. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Battım. Bir zincir, bir sık iğne atla. Bat. Bir zincir, bir sık iğne atladım. Battım. Bir zincir, bir sık iğne atladım. Battım. Toplam ilkiyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. batışta döndüm. Döndüm. Yine burada bir zincir çektim. Bakın tekrar batarken şu zincirin arasına değil de battığımız ilmeğin ortasına. Şimdi ön yüzde daha rahat gösteririm. Bir zincir çektim. Boşluğa değil, battığımız ilmeğin ortasına. Zorlanırsanız zincirin ortasına da batabilirsiniz. Şart değil. Yine eklemeleri 2 kaydırma ile yaptım. Aynı şekilde her zaman yaptığım gibi 1 2. Şimdi döndüm. Zincir çekmeden bu sefer bir kaydırmaya atlayıp ikinciye battım. Bir zincir çektim. Bakın şurada bir zincir çektim. Şu batmış olduğum şurası ilmek. Şu ara zincir. Zincire batmıyorum. Battığım ilmeğin ortasına batıyorum. Bir zincir. Bakın buraya değil. Şurası zincir. Şu battığım ilmeğin ortasına. Şuraya. Dediğim gibi zorlanırsanız zincirlerin içine de batabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ben bu şekilde yaptığım için gösterdim. Tam sürekli bir zincir çekip bir atlayıp batıyorum. Ön kısmı bu şekilde yaptım. Yine aynı şekilde kenarlardan 2 kaydırmayla ekledim. Dönerken birinciye atladım, ikinciden bağladım. Bir zincir çekip aynı gösterdiğim gibi şimdi burada da battığım ilmeklerin ortasına bulup batıyorum. Şimdi bunu kaç sıra yapacağız arkadaşlar, onu söyleyeceğim. Aynen bu şekilde olacak. Sadece bu ön kısım bu şekilde. Evet, saymak da biraz sıkıntı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra. 15 sıra yapmışım. Yani 7,5 diş, hani bir gidip gelmeye bir diş diyorduk ya. Burada şu anda 15 sıra yapalım. Aynen bu şekilde bir zincir çekip o ilmeklerin ortasına bata bata gelelim arkadaşlar. 7,5 diş, 15 sıra ön kısmı yükselttik. Şimdi çiçeklerine başlayacağız. Yan tarafa doğru 3 ya da 4 tane kaydırmayla geleceğiz. Hani kenarlara 2 tane bağlıyoruz ya. En sonuncuda ben 2 taneyi yaptım buraya. Şimdi 3. kaydırmayı yapıyorum. 3 kaydırmayla buraya kadar geldim. Şimdi çiçeklere başlıyoruz. 2 zincir çektim. Plastik halkamızı aldım.
1 2 3 4 5 batalım. 1 2 3 4 5 batalım. 1 2 3 4 5 Evet, şu sapla birlikte, başladığımızla birlikte toplam 8 tane doldurmuş olacağız bir tanenin içerisine. Beşerli zincir. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kaç oldu? Şu başladığımızı sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane kalmış. 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim. Yine o iki tane batmış olduğumuz yerin hemen yanına battım. Bakın bununla başladım. Şu bir bağladıklarımız 2 3 4 5 6 7 8 toplam 8 tane oldu. Şimdi buradan şu alt kısımdan sık iğne ile ilerleyelim. 1 yine zincir çekerek de ilerleyebiliriz. Bir zincir çektim. Hani normal sık iğne yerine aynı şekilde devam edelim mantıken. Daha doğru olur. Bir zincir çektim. Yine ilmeğin, bakın ilmeklerin ortasına doğru battım. Evet, bakalım diğer çiçeğimiz sığacak kadar ne sıkışacak ne de böyle gergin olacak. Ona göre bu arayı ayarlayacağız. Bakın buraya ben 1 2 3 4 5 ile başladım. Bir üstü 1 2 3 4 5 6 7. Bir üstünde 2 tane artırdım. Diğerleri birer. Bu 7. Burada 8 var. Burada 9 var. Burada 10 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 5 ile başladık. 10'a kadar çıktı. Sadece ikincisinde 2 tane artırma yaptık. Şu araları bakın, bir çiçek sığacak kadar mesafelerini ayarlayacağız. Ne gergin olacak ne bol olacak. O şekilde tam muntazam bir şekilde ayarlamamız lazım. Şimdi bakın ben buraya kaç zincir çekip battım? 1 2 3, bu dördüncü. Bir yine 2 zincir çektim. Evet. Şu halkamızdan yine bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, battım. 1 2 3 4, pardon, bir dakika, ekleme yapacağız, onu unuttum. 5 zincir çektim. Evet, şimdi iki zincir çekeceğiz, ekleyeceğiz. Bakın şurada şu çiçeğin alttan bir tane yaprağını bırakacağız. Şu ikinciye, bakın şu çiçeğimizin şu alttan bir yaprağını bırakıp şu ikinciye ekleyeceğiz.
1 2 tekrar battım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi bir sayalım. Şu alttakini bakın. Eklediğimizi şu 2 çektik ya, bunu 1 sayıyoruz. 2 şurada eklediğimiz 3 4 5 6 7 8 olmuş. Buraya 2 zincir çekeceğiz yine. Bakın burada o 2 zincirin hemen yanına diğer 2 zincirimizi ekleyeceğiz. Şimdi yine bir zincir çekelim. Bir batalım. Bir zincir çekelim. İlmeklerin arasını bulmak biraz sıkıntı oluyor. O yüzden dedim zincire de batılabilir direkt diye uğraşmamak için. 2 3 4. Bakın 4 tane zincirle geldim. Yine 2 zincir çektim. Burada halkamıza bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım. Şimdi 2 zincir çektim. Şu anda ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz? Şu en alttakini bırakacağız. Yani şu yaprağı bırakacağız. Onun bir üstündekine, yani şuna ekleyeceğiz. Şu şekilde. 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi bir sayalım. Şu en alttaki 1 2 eklediğimiz 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 tane olmuş. Bir iki zincirimizi çektik. Yine hemen yanına. Bu şekilde. 4 oldu. Zaten 5 tane olacak bu ilk sıra. Bir zincir. Bir zincir. 2 bir zincir. 3 bir zincir. 4 oldu. Evet, buraya bir iki zinciri çektim. Hemen halkayı takalım. Bir
2, 3, 4, 5. Bir, iki zincir çektim. Yine burada en altın bir üstü. Buraya bakın, en altı bırakıyoruz, bir üstü. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, toplam 8 tane olması gerekiyor. Eklediklerimizle birlikte. 2 zinciri yine çektim. Şuraya eklesem çirkin durur mu acaba şöyle? Yok. Evet, bakın 2, 4, 5 tane buraya rahatlıkla sığdı. Evet, şu tabanlığımızı da yerleştireyim de şimdiden. Şimdi devam edelim. Bir üste çıkacağız. 2 tane artıracağız bu bir üstte. Bir zincir çektim. Bir atladım. Bir zincir çektim. Bir atladım. Bir zincir çektim. Bir atladım. Toplam 4 tane oldu. İlkini saymadım çünkü. 4 tane zincir çektim. Bakın burada. Yetmezse, sıkışacak gibi olursa elinize göre bakın bir tane daha atlayın. Şu ayarlamak işini siz kendi elinize göre yapın arkadaşlar. Yetmezse biraz daha boşluk yapmamız gerekiyor. Hatta burası bana şimdi yetmeyecek gibi geldi. Bir tane daha yapacağım. 5. olacak bu. Bir tane daha yaptım. Evet. 1, 2. Şu kenarlara eklemeleri 2 yaptım ya ben. 1 de yapabiliriz arkadaşlar. Sadece bu kenarlara gelen kısımları. Hatta yapayım şimdi. 1 yapayım. Çok ayrık durmasın diye buralar. Bir tane yapacağım. Şimdi yine halkamızı alıyoruz. Evet, bu halkalardan her yerde var. Tuhafiyelerde. Bunlarla oya falan yapılıyor. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir. Yine şu alttaki bir taneyi bırakıp şurada şu alttaki bir taneyi bıraktım. Bir üstüne
ekledim. Bir tane ile ekliyorum. Evet, 1 2 3 4 5. Bir iki zincir çektim. Halkayı ekledim. 1 2 3 4 5. Çektim, battım. Bir zincir çektim. Şimdi burada 2 tane artıracaktık ya. Bakın şu altta eklediğimizi bir tane daha bırakacağız. Şuraya ekleyeceğiz. Yani şu baştakine 2 tane eklemiş olacağız. Bir tane zincir çektim. Bir bakayım tekrar, öyle mi yapmışız? Bakın şurada belli. Şurada belli. Aynı arada bir tane bırakıp bir taneye 2 tane sıkıştırmışız buraya. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar bir halka ekliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir çekelim. Ve buraya yine en başına, yani tam ortaya, tepeye ekleyelim. Bir zincir. 1 2 3 4 5. Şimdi yarım yarım yaparak gidiyoruz. Birazdan dönerken tamamlayıp geleceğiz. 1 2 zincir. Şuralara eklerken bir zincir, halkalara bağlarken 2 zincir çekiyorum, farkındaysanız. Bir, iki, üç, dört, beş. Çektim, battım. Bir zincir çektim. Yine ekleyeceğiz. Bakın buranın tepesine, tam ortaya. Bakın burada 1 2 3 yaprak var. Tam ortaya. Bir zincir çektim. Tekrar battım. 1 2 3 4 5. 2 zincir çekeceğiz. Halkamızı bağlayacağız. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir zincir. Yine buranın ortaya, tam tepeye bağlıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar içine battım. 1 2 3 4 5. Evet, 1 2. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. Evet, bir tane çektim. Bağlayacağız çünkü. Yine tam ortaya. Bir tane. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 6. Bir de son yaptığımız zaman 2, 4, 5, 2, 7 olacak. 2 tane artırmış olacağız. Yine 1,
2, iki zincir çektim. Halkayı taktım. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine bir zincir çektim. Bu sefer tam nereye giriyor bir bakalım şöyle. Şöyle tam karşıya gelecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5.'ye bağladım. Tekrar 1, 2, 1 bağlayacağım demiştim. Tekrar bağladım. İki yaprağını da bağladım yan yana şuraya. Daha sağlam dursun diye. Şöyle bir göstereyim bakın. Şuralar hep iki yapraklarını da bağladım dikkat ederseniz. Bir, iki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2 yaptım. Bağladım. Bakın toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olmamış. 8 olacak çünkü. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Şimdi bakın bir sayalım. Şu eklediğimiz yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördünüz mü? Şu iki kenarda eklenmiş olacak. 3 aşağıda, 3 yukarıda olacak. Şu şekilde. Toplamda eklediklerimizle birlikte 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü şimdi dönerken tekrar şunları şu 3 tanenin ortasına batarak yapacağız çiçeklerimizi. Evet, bu şekilde şu kıyıya kadar, ekleme yerine kadar gelelim. Evet, kıyıya kadar geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da 8'e tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, dediğim gibi eklemelerden sonra yukarıda 3 tane, aşağıda 3 tane olacak. Toplam 8 oluyor. Burada bir taneyle eklemiştim. Yine bir tane çektim. Hemen bakın battığım yerin yanına
bağladım. Gördünüz mü? Bu alt kısım 1 2 3 4 5, üste bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Toplam 2 tane ekleme yapmış olduk. Şimdi yine kenarda ne yapacağız? Diğer çiçeğimiz rahatlıkla gelecek şekilde mesafeyi ayarlayacağız. Bir zincir çekiyorum, bir atladım. Bir zincir çekiyorum, bir atladım. Bir zincir, bir atla. Bir zincir, bir atla. Toplam 4 kez zincir çektim. Şu anda yeterli diye düşünüyorum. Bir zincir çekip halkayı bağlayalım. Halkamızı bağladıktan sonra şu 2 tane zincir çekelim. Şurada ikinciye bir tane sık iğne atlayıp ikinciye bu yaprağımızı bir bağlayalım. 2 zincir daha çekelim. Tekrar halkamızın içine batalım. Bir 2 3 4 5 zincir çekelim. Bir zincir çekip buraya bağlayalım. Bakın burada çiçeğimizin 1 2 3 tane var tam ortasına. Bir zincirle bağladım. Bir 2 3 4 5 zincir çektim. Evet, şimdi 2 zincir daha çekeceğim. Halkamızı ekleyeceğim. Bu kenar kafanızı karıştırmasın. Orada biraz daha sağlam olsun diye şurada bir yaprakla daha bağladım. 1 2 3 4 5 battım. Bir zincir çektim. Yine çiçeğimizin tam ortasına şu şekilde bir zincir, 1 2 3 4 5 2 zincir çekelim. Halkamızı alalım. Bir 2 3 4 5 zincir. Bir tane yaprağımızı yaptık. Bir zincirle bağlayacağız. Bir zincir çektim. Tam yine alttaki çiçeğimizin ortasına getirdim. Bir zincir. 1 2 3 4 5. Evet, 1 2. Bu şekilde, bu gösterdiğim şekilde şuraya kadar, şu kıyıya kadar gelelim. 1 2 zincir çektim. Halkamı alıyorum.
2, 3, 4, 5 zincir çekeceğiz. İçine batacağız. Bir zincir çekip burada 1, 2, 3, 4, herhalde 5.'ye denk gelir. 5.'ye bağladım. Bir zincir çektim. Battım. Bir zincir çektim. Hemen yanına bir daha bağladım. Tekrar içine battım. Yani iki yaprağını bağlamış olduk. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2 zincir çekeceğiz. Artık diğerlerini doldurmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Evet, bakın. Üst kısımda 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 de kenarlarda. Evet, ön kısmının çiçeklerini bitirdik. Bakın tekrar bir özetleyecek olursak 5 tane çiçekle başladık. Burada 2 artırdık. 7'ye çıkardık. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. Toplam bittiği zaman çiçeklerimizin sayısı 10 olacak. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. Şimdi nereye geldik? Şimdi şu kısmı yapacağız. Evet. 1, 2 sık iğne yapalım. Bağladıktan sonra burada. Bir, iki, üç, 4, 5. Tam ortadakine batalım. 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadakine batalım. Bunu yine bu zincirleri tabii ki kime yapıyorsak ona göre yapmamız lazım. Ayağa göre bu 5 zinciri 4'ü de düşürmemiz gerekebilir. 6'ya da çıkarmamız gerekebilir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tam yine çiçeğimizin ortasındaki yaprağı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu 3 taneden ortadakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şu dördüncüye battım. Bağladım. Bir daha bağlayalım. Evet. Şu anda iyi sanki. Şimdi bunun içine, bu zincirlerimizin içerisine sık iğne ile dolduralım.
1 2 2 3 4 1 2 3 4 5. Kaç zincir çektiysek o kadar sık iğne yapalım. 1 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yine atalım karşıya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yapıp bir tane yana bağlayalım. Evet, dediğim gibi burası dar olursa daha fazla zincir çekerek burayı genişletelim. Şimdi buranın üzerine bir sıra sık iğne gideceğiz. Buraya kadar bir sıra sadece her birine bir tane batarak sık iğne gidelim. Evet, bir sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi dönerken şurayı yapacağız. Şunları. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim. Sık yaptığımız sık iğneyi saracağız. Bir tane yanına sarma yapacağız. Bir, iki, üç, dört, 5. Biraz daha uzatmak isterseniz 6 zincir de yapabilirsiniz. Battım. Yanına bir tane sarma yaptım. Geldiğim sık iğneyi sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanına battım. Yanına bir tane sarma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Battım. Yanına sarma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına bir tane sık iğneyi sardım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bakın, görüntü bu olacak. Bir tane yanına sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Evet, bitirdik. Çok da güzel oldular. Şimdi topuğu başlayacağımız yere kadar bunları yapacağız. Kenarlara da. Şöyle indik. Bir tane daha sık iğne yapalım. Bakın, şurayı yapacağız.
Şöyle göstereyim. Şuraya kadar tam. Evet, topuğa bir ip kalana kadar 1 2 3 4 5 araya bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 bir tane araya sık iğne 1 2 3 4 5 5 bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle bakalım, topuk burada. Evet, şu anda topuğu başlatacağım artık. Bakın 4 1 2 3 4 tane sığdı. Tam karşısına gelene kadar sık iğne yapacağız. Bakın burada topuk hizasına bir ip kalan başladım. Evet, tam karşısına kadar şöyle tutalım ipimizi. Tam karşısına kadar, şuradan da bakarsanız topuktan biraz ileride bitirdim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ilk sırayı şu anda gelirken 1 2 3 4, yani şu bölümden ara ara 4 ilmek artırdım. Şöyle şuraya dağıtacak şekilde düşünelim. Şimdi ilk ilmeğe batmıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir ilmek atlayarak topuğumuzu yükselteceğiz. Her iki taraftan da bir ilmek atlayarak yükselteceğiz. Ne kadar peki? 10 diş bir sıra. Sarmanın üzerinde bir sıra oluyor. O bir sıranın üzerine 10 diş, yani 20 sıra daha gideceğiz. Şu an başladık. Bakın şu tek sıra oldu. İlk yaptığımız. Bunun üzerine daha 10 diş daha yapacağız. Yani sarmanın üzerinde bir sıra 10 diş. Toplamda 21 sıra olacak. Ve bu 10 dişi yaparken her defasında bu iki tarafta da dönerken ilkine değil ikincisine batarak, bir tane atlayarak yükselteceğiz. Ve şuradaki eğimi vermiş olacağız. Bakın tek tek eksiltmiş olacağız bunu yaparsak. Ve buradaki eğim kendiliğinden oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi kenarlardan birer atlayarak 10 diş yapalım. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın burada 10 diş, şu bir sıranın üzerine 10 diş daha yaptık. Tek tek kenarlardan birer atlaya bu eğimi oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 11. sıraya başlarken, yani 11. dişe başlarken yine birinciye atlayıp ikinciye batacağız
Ve 5 ilmekte bir keseceğiz. 1 2 3 4 5. Bir tane kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 kesiyorum. Bu şekilde başa kadar 5 ilmekte bir bu sırayı keselim. Şimdi 11 diş bitti. 12.'ye başlıyoruz. 12.'ye başlarken arkadaşlar burada bir tane atlıyorduk ya, 2 tane atlayacağız. Bakın 1 2 3.'ye batacağız. Artık bitene kadar ikişer atlayacağız. Kenarları ovalleştirmek için, yuvarlaklaştırmak için. Şu an 12. sıraya başladık. 12. sıradan itibaren 15 bitene kadar kenarlardan ikişer ikişer keseceğiz. Yine bu baştan da 1 2 atladım, 3.'ye battım. Şu an 12. diş bitiyor. Şimdi arkadaşlar bu 13. sıraya başlarken kuş gözlerimizi koyacağız. Burada yine 2 atladım. Bir sık iğne daha yaptım. Kuş gözümü, ilk kuş gözlerimi koyacağım. 1 2 zincir, bir tane atla. Birinci deliği koyduk bakın. 3 4 5 6 ayarlayacağız. 4 tane kuş gözü buraya sığacak şekilde ayarlayın siz de. 5'li, 6'lı, 7'li fark etmez. Bir tane daha koyduk. 2 3 4 5 6 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Yine 2 3 4 5 6 1 2 zincir 1 1 Evet, bakın 4 taneyi buraya sığdırdım. Şimdi dönerken yine 2 tane atladım. Şu an 13. dişi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, topuk kısmını bitirdik. Bakın ikişer ikişer kestiğimiz yerden itibaren daha bir ovalleşti. Şimdi kaçta bitirdik bir bakalım. Bakın en altta sarmamız var. Onun üzerinde bir sıramız var. Onun üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. 15 dişte bitirdim. Bu ayakkabı bu arada arkadaşlar 39 numara. Onu da söylemiş olayım. Şimdi burada bunu keselim. İpimizi keselim. Şimdi şuradan başlayarak sık iğne gideceğiz öbür tarafa kadar. Ve bu sık iğneyi yaparken özellikle topuk kısmında bayağı bir sıkacağız arkadaşlar. Yani sıka sıka yapacağız. Aşırı değil de toparlaması adına bu ilmekleri şu şekilde buradan başlayalım. Şöyle her dişten bir tane alacak şekilde yaparsak toparlar. Sık sık değil de. Evet, buraya kadar sık iğneyle toparladık topuğumuzu. Şimdi buraya kadar buraya sarma yapacağız arkadaşlar. İçeriden dışarı doğru sararak dönelim. Sarma işlemini de tamamladık. Buraya kadar sarmamızı yaptık. Şimdi buraya ne yapacağız? Şöyle bir göstereyim. Şurada yaptığımızın aynısını şimdi topukta yapacağız. Bakın burada da yapmıştık zaten. Tamamı. Burayı yapacağız. Buraya kadar getireceğiz. Dikkat ederseniz hem burası hem burası, arkası, önü. Hepsi de aynı şekilde yapılacak. Şimdi buraya indik. Bir tane sık iğne yapalım. Hatta bir indiğimle birlikte 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Aynısını burada da yapacağız. Bir tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bir sık iğne yapacağız. Ve burada artık bir de kaydırmayla ekleyeyim dedim. Bir zincir çektim. Kuş gözlerimizi taktık. 4 tane bakın kuş gözümüz oldu.
Şimdi şu bağcığımızı yapalım. Tokayı da ucuna ekleyelim. Onu iğneyle diktim. Şimdi arkadaşlar 5 zincir çekelim. 6 olsun hatta. 6 bir ikinciye 1 2 3 tane evet 3 oldu. Şu taraftan devam edeceğim bakın. Bir, iki, üç. Üç. Bir zincir çekelim, dönelim. Bir, iki, üç. Bir zincir çekelim, dönelim yine. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, şu şekilde 3 ilmek tam 27 diş uzattım. Bu ne olacak? Şu şekilde şuraya toka bağlanacak. Şuraya. Bu kuş gözlerinin içinden geçirilecek burası. Ve şurada birazcık kalacak şekilde ölçünüzü alın. Çünkü ön kısma şuraya bakın şuraya 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çiçeğimizi yapacağız. Ondan sonra tekrar biraz daha örüp bitireceğiz. Şimdi şu ikinciye bir tane zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Halkanın içerisine şimdi dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir de ekleyeceğimiz olacak. Bir tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç.
Bakın üçer yaprak. 1 ekledikten sonra bir halka alıyorum. Toplam 9 tane yapacağız bundan. İki, üç. Evet, şu şekilde bakın yan yana 9 tane 2 4 6 8 9 9 tane ekledim. Şimdi üzerlerine gidelim. 2 3 4 5 toplam eklemelerle birlikte 8 tane yapıyorduk hatırlarsanız. 2 3 4 5 bir taneyle ekledim. Çok birbirlerinden uzak olmasınlar diye. Biraz saflar sık olsun diye. Evet, 2 4 2 4 6 7 olmuş. Eksik olmuş. Bir dakika, bir daha. 1 2 3 4 bir tane şimdi bakacağım. 2 4 6 8 olacak toplamda. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet, bakın bu tarafa kadar geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Şu başlamış olduğumuz yere, aynı yere battım bakın tekrar. Şöyle bir sağlamlayalım. Şimdi buradan arka taraftan şu uca kadar arkadan tam ortasından kaydırma yaparak gittim. Bakın şöyle rastgele alabilirsiniz. Tam ortadan uca kadar biraz daha burayı hani bağlarken ayrılmasın, birbirine tutunsun diye. Bir de uç kısma şimdi biraz daha sık iğne öreceğiz. İpi koparmayalım diye. Bu şekilde kaydırmayla gitmeyi düşündüm ben. Şöyle bakın ön kısımda çok fazla bir belirginlik yok. Zaten boncuk dikeceğiz. İnci dikeceğiz ortalarına.
Evet. Kaydırmayı yapa yapa başa kadar geldik, bakın. Şimdi şöyle dönelim buraya. Buradan ilmek çıkaralım. 1 2 şu yapraklarından çıkaralım arkadaşlar. 3 burayı 4 yaptım. Şu başladığımız yeri 3 yapmıştım. Çünkü bunlar kuş gözlerinden ancak geçti. Bu bağlama yerine ise 4 yaptım. 1 2 3 4 bir zincir çekelim, dönelim. Üç, 4 bir zincir çektim. 1 2 3 4. Evet, bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diş yaptık. Şimdi küçültelim. Bir zincirimizi çektik. Hemen dibine batıyorduk ya. Bir ilerisine batarsak bir tane eksiltmiş oluruz zaten. Şurada bir daha atladım. 2 tane burayı küçültmüş oldum. Bir zincir çektim, döndüm. Tam ortasına bakın battım ve uç kısmını inceltmiş olduk. Şöyle. Bu şekilde kuş gözlerinden geçireceğiz. Evet, burada bakın çok küçük bir mesafe var. Şöyle burayı da o şekilde ayarlamamız lazım. Şöyle toka için az bir şey yeterli. Şu şekilde. Şu ipi aslında uzun bıraksaydım daha iyi olurdu. Tokayı buraya bu iple dikerdim. Ekstra ip takmazdım. Aklıma gelmedi. Evet. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Buralara şimdi inciler dikilecek. Şuranın tokasını bir dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi tokamızı buraya dikelim. Evet, yönü bu şekilde olacağı için şöyle ayarlayalım. Şu şekilde.
Şimdi bunların bütün çiçeklerin ortasına inci. Şu incimizden yerleştireceğiz. Şimdi ben şunları da hazırlayacağım. Bunlar büyük incilerle yaptım bakın. Biraz daha büyük çiçekler yaptım. 8'li olması lazım. 2, 4, 6, 8 ama 6 zincirle yaptım. 5 değil. 6 zincirle. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hazırlamamız gerekiyor. Bir tanesini göstereceğim hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 8.'yi de yaptım. En son dibine şöyle bir tane kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Şöyle inciyi dikecek kadar bir ve ayakkabıya da dikeceğiz arka tarafa. Mesafede yetecek kadar ip bıraktım. Evet arkadaşlar, incilerimizi de bitirmek üzereyim. Artık sona geldik. Ayakkabımız bitmek üzere. Evet arkadaşlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. İncili güzel bir gelin ayakkabısı ortaya çıkarmış olduk. Evet bakın, ben şu arkadaki çiçekleri kaldırdım. Burayı bu şekilde bıraktım. Kuş gözleri hiç görünmüyordu. Görünsün istedim. Sadece şu iki kenarlardaki çiçekleri, bakın şunları bıraktım. Evet. Ayakkabımız bitti. Bir dahaki modellerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Örgü ayakkabıda sanatla kalın. Allah'a emanet olun. I had to try.